Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda uygun fiyatlı uzun ömürlü bir gaming laptop istiyorsak en ucuza alınabilecek en iyi gaming laptoplara yakından bakacağız. Baştan belirteyim, her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Ama laptop alırken nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Aldıktan sonra garanti sorunu veya herhangi bir problem yaşamamak için alabileceğiniz en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Ve bu seriyi fiyatlar değiştikçe, yeni modeller geldikçe ara ara güncelleyelim mi? Güncelleyelim diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Biliyorsunuz malum olaylardan dolar kuru 36'dan 38'e çıktı ve daha da artmaya devam edecek gibi. Şu anda laptop piyasasına genel anlamıyla baktığımda dolar kurundaki artış bu cihazlara çok fazla yansımadı. O yüzden bu aralar bir laptop alma düşünceniz varsa bence hiç vakit kaybetmeyin derim. O zaman bu laptopları neye göre seçtin dersem, bu listedeki tüm laptopları deneyimlemiş birisi olarak soğutması, performansı ve ekran kalitesiyle en başarılı ve kronik sorunlardan uzak en mantıklı laptoplardan bahsedeceğim. Şimdi bu piyasada alınabilecek en ucuz gaming laptopumuzla başlayalım. Burada Lenovo'nun Log serisinden Intel ekran kartlı bir laptopu görüyoruz. Tabii ki buradaki ekran kartı Intel HD grafik değil. Yani burada kafanızda bir soru işareti oluşmasın. Intel bu yıl artık ekran kartı tarafına da el atmaya başladı. Yani RTX serisine rakip bir ekran kartı diyebilirim. i5 12. nesil HX serisi işlemciyi burada görüyoruz. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. Bu işlemci bu fiyat bandının en güçlüsü diyebilirim. 16 GB RAM'de 8x2 4800 MHz DDR5 olarak gelirken 512 SSD'nin yanında ekran kartı olarak Intel'in Arc A530M ekran kartını görüyoruz. 4 GB VRAM'e sahip ve performans olarak baktığımda şu anda pek çok oyunu orta yüksek arasında 60 FPS üstü rahatlıkla oynatabilen bir cihaz. CS, Valorant gibi oyunlarda da 200 FPS'leri zorlayabiliyor. Laptopu Render, AutoCAD, SolidWorks için alacaksanız da bu bütçelerde alınabilecek en mantıklı cihaz diyebilirim. Artık 25.000'in altında 3050'li bir laptop kalmadı. Hem ekran kalitesi hem de soğutma sistemiyle de gönül rahatlığıyla önereceğim bir cihaz. Ve bu ekran %100 sRGB, 144 Hz, 300 nit parlaklığa sahip. Yani sadece donanım olarak değil, ekran kalitesi anlamında da bu fiyatlarda göremeyeceğimiz bir laptop diyebilirim. İkinci sırada bütçe sınırım 30.000 ise Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16x2 32 GB RAM'ler DDR5 4800 MHz olarak gelirken 1 TB SSD ve RTX 3050'nin 95 Watt'lık tam performans versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor. Kırmızı klavyesi ve tasarım hatlarıyla oyuncu laptopu olduğunu bağıran bir cihaz. Benim de bir ay kullandığım hem performans hem de genel deneyimiyle gayet memnun edecek bir laptop. 32 GB RAM'li versiyonu da rahatlıkla öneririm. 3. sırada 30-35 bin bandında 4050 kullanan en mantıklı laptop Acer Nitro 5'i görüyoruz. i5 12. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 DDR5 olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. RGB klavyesi, 144 Hz IPS Full HD ekranıyla 30.000 bandında şu anda en mantıklı laptop diyebilirim. Ama bu fiyatlarda çok kalacağını düşünmüyorum. Çünkü normalde zaten bu laptopun 8 GB RAM'li versiyonu bu fiyatlarda. O yüzden bütçe sınırınız 30.000 bandındaysa rahatlıkla alınabilecek bir cihaz. 32 GB'a kadar RAM, 2 TB'a kadar da depolama takviyesi yapabiliyoruz. Soğutma sistemi ve kasa kalitesiyle de gerçekten beğendiğim bir cihaz. 4. sırada 35.000 bandında benim favorim, ekran kalitesi, performansı ve soğutma sistemiyle en mantıklı laptop Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Ryzen 7 nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM 16+8 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS %100 sRGB ekran tabii ki burada da var. Ama bu laptopun bence en önemli artısı kesinlikle batarya performansı. Gündelik kullanımda ortalama 4-5 saat ekran süresi alabiliyoruz. Hem verimli hem de güç tüketimi az olan bir işlemci. Oyun oynarken, render alırken, şarja takılıyken bile bataryanın azalması gibi sorunlar yaşamıyoruz. 5. sırada benim de uzun süre kullandığım, özellikle bütçeyi çok zorlamadan 4060'ın tam gücünden yararlanmak istiyorsak Lenovo Log'un i5 12. nesil HX işlemcili versiyonunu görüyoruz. 8 çekirdek 12 threadlik bir
yapıya sahip. Bu işlemciyi anlatmama artık çok da gerek yok. Çünkü listenin diğer cihazlarında epey anlattım. Performans olarak yüksek ama güç tüketimi de fazla olan bir işlemci. Ve bu işlemci 4060 ile birleşince batarya anlamında da bu laptoptan en fazla 2-2,5 saatlik performans alabiliyoruz. Bence bu aman aman bir eksi değil. Çünkü 4060 kullanan diğer gaming laptoplara baktığımda batarya performansı orta seviye diyebilirim. 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu 16 GB DDR5 4800 MHz 8x2 RAM'lerle beraber geliyor. Gönül rahatlığıyla fiyat performans diyeceğim önerdiğim bir laptop. 6. sırada benim için işlemci ve batarya performansı birinci öncelik diyorsan Victus 15'i görüyoruz. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'in 75 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. RAM'i 64, depolamayı 4 TB'a kadar arttırabiliyoruz. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panele sahip. Burada Victus 15'in yenilenmiş kasası olduğu için soğutma sistemi başarılı. Batarya olarak da günlük bir kullanımda ortalama 5-6 saat rahatlıkla götürüyor. Laptopu sadece performans odaklı değil, ders çalışmak, dizi film izlemek, günlük kullanım için alacaksanız da batarya olarak da bu fiyatlarda en iyi iki cihazdan biri. 7. sırada ekran kalitesi, kompakt tasarım ve kaliteli kasa benim için önemli ve özellikle de Asus bir laptop istiyorsam Asus TUF A15'i görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panele sahip ve bu ekran %100 sRGB renk gamutuyla beraber geliyor. Ekran kalitesi olarak hem oyun tarafında hem de Photoshop, video edit, render için kullanacaksanız bu ekran oldukça yeterli. Bütçe sınırım tam olarak 40.000. Performans ve ekran kalitesi olarak en iyi cihazı istiyorsam Acer Nitro 5'in i7 12. nesil versiyonunu görüyoruz. 16 GB RAM tek kanal DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonu kullanılmış ve bu laptopa 64 GB'a kadar RAM, 4 TB'a kadar depolama takviyesi yapabileceğiz. 15.6 inç 165 Hz %100 sRGB renk gamutuna sahip Full HD IPS bir panelle geliyor. Bu laptop oyun, tasarım, render içinde kullanılabilecek, her anlamda düşündüğümde oldukça mantıklı bir cihaz. Piyasadaki çoğu oyunu yüksek grafikler 100 FPS üstünde rahatlıkla oynayabilirsin. Sadece oyun için değil, render, grafik tasarım, 3D modelleme için de gayet mantıklı bir laptop. 40.000 bandında da benim favorilerimden diyebilirim. Ve bu laptopun 1 TB SSD'li olan versiyonu da şu anda gayet iyi fiyatta. İkisini de rahatlıkla önerebilirim. Bütçem 45.000 ise taşınabilirlik, performans, ekran kalitesi deneyimiyle her yönüyle dengeli bir laptop istiyorsam hala kullandığım, kanalda da detaylı incelemesi olan Asus TUF A15 benim favorim. Ryzen 7 7. nesil 7435HS burada kullanılmış. 16 GB RAM ve 512 SSD ile beraber geliyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detay kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyde hem arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Bu klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 7. nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci tek çekirdekte 1500, çoklu çekirdekte 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB RAM, 4800 MHz, 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD'ye ek olarak bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. 15.6 inç Full HD 144 Hz bir paneli görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz'lik bir paneli burada görüyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla renk doğruluğu ve canlılık açısından bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 250 nit maksimum parlaklıkla parlaklık evdeyken kapalı ortamlarda oldukça yeterli. Burada mat bir panel kullanıldığı için de görüş açıları daha iyi ama gün ışığında dışarıda kullanırken bu parlaklık pek yeterli değil. Gaming laptopu oranla ekran deneyimini ben gayet beğendim. Özellikle 3D modelleme, renderla uğraşıyorsanız da burada ekranın %100 sRGB olması doğru renkleri görebilmemiz açısından önemli bir artı. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda da G-Sync ile beraber 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Eğer benim için birinci öncelik büyük ekran, sağlam bir soğutma ve tam bir gaming tasarım istiyorsam bu noktada MSI Katana 17
i7'yi görüyoruz. i5 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 17 inç Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. Özellikle soğutma sistemi yönünde bu fiyatlardaki en iyi laptop diyebilirim. Kasa kalitesiyle de MSI olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Bu fiyat bandında hem 17 inç ekran hem 4060 hem de MSI'nin Teen, Cyborg gibi kısılmış serilerinden değil Katana serisinden bir laptop. i5 12. nesille 4060 bir darboğaz yapıyor mu derseniz kesinlikle yapmıyor. Baktığım zaman gayet iyi bir performans alıyoruz. 45-50 bin bandında performans, soğutma, özellikle de ekran kalitesi anlamında şu anda hiçbir rakibi olmayan en sağlam 4060 laptop Gigabyte'ın Aorus 15 modelini görüyoruz. i7 13. nesil H serisi işlemci burada kullanılmış. 16 GB RAM 8x2 5600 MHz olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4060'ın tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Ve bu laptopun en önemli artısı kesinlikle ekran kalitesi. 15.6 inç 2K yani QHD çözünürlüğün yanında 165 Hz %100 sRGB panel burada kullanılmış. Ve bu ekran 400 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Ekran kalitesi, parlaklık ve deneyim yönünde bu fiyatlarda 4060 kullanan en sağlam laptop diyebilirim. Tasarım olarak da gaming laptop olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Kaliteli kasası ve sağlam soğutmasıyla da bu fiyat bandında rahatlıkla önereceğim bir laptop. Özellikle de ekran kalitesi ve tasarımıyla ayrışıyor. Dostlar şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil, alabileceğim en uygun fiyatlı, en mantıklı gaming laptopu istiyorsam Lenovo'nun Log modeli 20.000 bandında en iyi seçenek diyebilirim. Hem işlemci performansı olarak bu fiyat bandının en iyisi, aynı zamanda ekran kalitesi, soğutmasıyla da 35.000 bandındaki Lenovo Log'lardan hiçbir farkı yok. Bütçeyi 30.000'e çıkaramam diyorsanız giriş segmentte iyi bir seçenek. Eğer bütçe sınırım maksimum 30.000 diyorsak da Nitro 5'in 3050 versiyonu bu noktada en mantıklı seçenek. Fakat laptopu alıp en azından 5-6 yıl uzun ömürlü kullanacağım diyorsan 3050 uzun vadede yeni çıkacak oyunlarda çok yüksek bir performans vermeyecek. Bütçeyi biraz daha zorlayıp minimum 4050'ye bakmakta fayda var. Tabii ki burada 45 Watt'lık 4050 kullanan cihazlardan bahsetmiyorum. Nitro 5'in i5 12. nesil 4050 versiyonuna zorlamakta fayda var. Bütçem 35.000 ise 24 GB RAM'i, %100 sRGB ekranı, Ryzen 7 7. nesil işlemcisi ile Lenovo Log benim kesinlikle favorim. Fakat benim için işlemci ve batarya performansı birinci öncelik. Laptopu AutoCAD, video render, mühendislik, yazılım tarafında kullanacağım diyorsan Victus 15 en mantıklı seçenek. Fakat bu bütçelerde ben oyun odaklıyım veya laptopta 3 boyutlu çizim yapıyorum, 3D modelleme için kullanacaksam 4060'ın 105 Watt'lık versiyonu ve 15.6 inç %100 sRGB ekranıyla Lenovo Log'un i5 12. nesil modeli en mantıklı seçenek. Asus bir laptop istiyorum, bütçe sınırım 40.000 diyorsan Asus TUF A15 ama her yönüyle en dengeli 40.000 sınırında en iyi laptopu istiyorsam da Acer Nitro 5'in i7 12. nesil versiyonu benim favorim. Bütçem 40-45 bin bandındaysa da benim de şu an hala kullandığım RTX 4060'ın 140 Watt'lık versiyonuyla Asus TUF A15 45006 en iyi laptop. 45-50 bin bandında da özellikle işlemci ve ekran kalitesi olarak düşündüğümde bu donanımı bu fiyat bandında sunan tek laptop diyebilirim. Kasa kalitesi ve deneyimiyle de kesinlikle üst segment bir cihaz. 17.3 inç büyük ekran beklentim varsa da 50.006 MSI Katana 17 en mantıklı seçenek. Açıkçası listeyi genel olarak değerlendirirsem bu piyasada şu anda en ucuza alınabilecek en iyi gaming laptoplar bunlardı. Eğer bütçeniz 50.000 TL altındaysa bu laptoplar dışında başka bir gaming laptopa bakmayın. Çünkü özellikle bu laptopları seçerken kronik sorunların olmaması, performans, ekran kalitesi ve deneyim tarafına gerçekten çok dikkat ettim. Bu cihazların hepsini kendim deneyimlemiş, test etmiş birisi olarak da rahatlıkla önerebilirim. Laptop alırken nereden aldığımız satıcılar önemli. Bu laptopların güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.